Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda modeli ünlü bir markaya ait olan güzel bir çantanın çalışmasını sizlerle paylaşacağım. Çantayı kağıt iple hazırladım. İstediğiniz iplerle örebilirsiniz. Rafya iple olur, polyester makrome ipi, pamuk makrome ipiyle örebilirsiniz. Çanta yakından göstermek istiyorum. Çantamız yuvarlak taban ama yuvarlak tabanı yaparken düz bir taban yapmıyoruz. Hem model bir bütün şekilde taban ve duvar kısmı bir bütün olarak model yapılmış. Ben de yine aynı şekilde modeli yaptım. Orijinalindeki gibi birebir aynı sayılarla ve aynı ölçülerle yaptım. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada ben kağıt iple yaptım ama sizler bu sayılarla yine rafya iple de örebilirsiniz. Diğer farklı iplerle de örebilirsiniz. Gerçekten çok şık, güzel bir çanta. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Burada ben tabanı hazırlarken, modeli çıkartırken defalarca burada ördüm, söktüm. Sizler burada modeli çıkarttığım için kolay bir şekilde çantayı çalışacaksınız. Harika bir model gerçekten. Çantanın içinde göstermek istiyorum. Çantanın içine astar yaptım. Burada dak keten kumaş kullandım. İnce kumaşlar da kullanabilirsiniz. Video içerisinde astar yapımını da paylaştım. Bunu da belirtmek istiyorum. Harika bir çanta oldu gerçekten. Ve bir de orijinaline en yakın askı kullandım. Bu da bu şekilde. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz acı kahve kağıt ip kullanacağım. Kağıt ipin markası olmayan çile halinde satılan iplerden kullanıyorum. Ve tığ numaramız 3,5 milimetrelik bir tığla çantamızı öreceğiz. Ve bir de deri kahverengi bu şekilde bir askı kullanacağım. Orijinaline en yakın bu askıyı buldum. Sizler de farklı askı da kullanabilirsiniz. Şimdi çantamızın yapımına geçelim. Çantanın ilk önce taban yapımıyla başlayacağım. Burada fotoğrafı incelediğim zaman çantanın taban kısmını da aynı şekilde burada model yapılmış. Yani tabanla duvar kısmı bir bütün şekilde ilerlemiş. Ben de fotoğrafa bakarak modeli çıkartmaya çalıştım. Bakın taban çok güzel, sayıları tam oturdu, düz bir taban elde ettim. Kağıt iple hazırladığım tabanı kolay anlatmak için ve tabanı ben burada modelini çıkarttığım için kağıt iple ördüm, hazırladım. Şimdi bunu pamuk makrome ipiyle daha kolay ve daha net, bakın rengi de koyu olduğu için daha net görmeniz için pamuk makrome ipiyle anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu tabanın sizlere aynı zamanda ölçüsünü de vermek istiyorum. Bakın tam tabanın çapı 20 santim. Tabanı hazırladım ve buradan sihirli halka yaparak işe başlayacağız. Ve ben burada 3,5 milim tığla örmüştüm kağıt iple. Yine pamuk makrome ipiyle anlatırken de 3,5 milimetre tığla anlatacağım. Tabanı anlatmak için ben burada pamuk makrome ipiyle anlatacağım. 2 milimetre kalınlığında bir ip. Bakın kağıt iple de şöyle, kağıt iple pamuk makrome ipim aynı kalınlıkta. Şimdi burada ilk önce sihirli halka yaparak işe başlayacağım. Ben sihirli halkayı şu şekilde yapıyorum. Farklı sihirli halka yapabilirsiniz. Farklı versiyonları da var. Kısa ipi parmağım ön tarafına aldım ve bir tur doladım ve yumaktan gelen ipi sol tarafa aldım. Şimdi bu yumaktan gelen ipin arasından bakın halka yaptım. İçinden çıkarttım. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Şimdi bu yaptığım halkanın içine toplamda 7 tane sık iğne yapacağım. Halkanın içine battım, ilmek çıkarttım ve ikisini bir ördüm. Birinci sık iğnemi yaptım. Tekrar halkanın içine battım. 2. Bu şekilde toplamda 7 tane sık iğne oluncaya kadar
öreceğiz. 1 2 3, şimdi dördüncüyü yapıyorum. 5 6 ve 7. Şimdi tepeleri saydığım zaman 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi bu kısa ipi, bakın sol taraftaki kalan kısa ipimi asıldım ve orta boşluğu kapatabildiğim kadar kapattım. Burada kağıt iple ördüğümüz için dikkatli bir şekilde asılalım, yoksa kağıt ip kopabilir. Şimdi ilk yaptığım, bakın sık iğnenin içine battım, ilmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi bakın burası bizim ilmek kaydırma noktası. Daha sonra buraya batmayacağım. En son çiftimizi buradaki sık iğnede bitirmiş olacağım. Buraya batmayacağız. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi bir tane burada zincir çektim. Şimdi ilk yaptığım, bakın sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapmıştık. Yine aynı boşluğa battım. Tekrar buraya bir tane sık iğne. Şimdi örerken de burada şuradan bakalım. Şu kısa ipimizi içeride alalım. Bakın ilmek kaydırma yaptım, kapattım, bir zincir çektim. Şimdi aynı birinci sık iğnenin içine battım. Bakın kısa ipimi de tığın üzerine aldım. Şimdi örerken içeride bırakacağım. Tığda 2 tane ilmek var, ikisini bir ördüm. Birinci sık iğne yaptım, tekrar aynı boşluğa battım ve ikinci sık iğnemi yapmış oldum. Yani birinci çifti yaptım. Şimdi burada bizim toplamda 7 tane sık iğnemiz vardı. Her birine çift batıp 14 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi ikinci sık iğnenin içine geçtim. 1 ve 2. Bir sonraki boşluk 1 ve 2. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Sıramın sonuna kadar buradaki tepeleri saydığım zaman 14 tane burada sık iğnem olmuş oldu. Şimdi bakın şuradaki benim yaptığım modelli yeri yapacağız. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Şimdi ilk yaptığım buradaki birinci sık iğnenin içine battım ve ilmek kaydırma yaptım. Şimdi ilk 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi ilmek kaydırma yaptım. Yani birinci sık iğnenin olduğu aynı boşluğa battım. İlmek çıkarttım. Tığda 3 ilmek var. İkisini bir ördüm. Tekrar ikisini bir ördüm. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi zinciri de bir tane trabzan sayacağım. Tekrar aynı boşluğa battım. İlmek çıkarttım. Önce ikisini, daha sonra 2 ilmeğin ikisini ördüm. Bakın zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan oldu. Şimdi burada fıstık oluşturacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın hemen zincirin dibindeki boşluk bizim ilmek kaydırma boşluğu. Buraya batmıyorum. Bir yanındaki, yani sıranın sonundaki çiftin sonuncusuna batmış olacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Hemen sağ taraftaki sık iğnenin içine batıp ilmek çıkarttım. Bakın ilmeğimi uzatıyorum. Buradaki trabzanları saracak şekilde ilmeğimi uzattım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Yine aynı boşluğa battım. İlmek çıkarttım ve 2. Bakın tığdaki tüm ilmeklerin hepsini tek seferde çıkarttım. Şimdi devam ediyorum. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın bizim trabzan yaptığımız nokta burası. Şimdi bir yanındaki bir tane sık iğne boşluğunu atladım ve ikinci sık iğne boşluğun içine battım ve buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Bakın arada bir tane burada sık iğne boşluğu atladığımız noktaya da fıstığı oluşturacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi bir tane bıraktığımız boşluğa geri dönüp tekrar tığın üzerine ipimi doladım ve ilmek uzattım ve 2. Bakın tam trabzanları saracak şekilde uzun ilmekler yaptım. Tığda 5 ilmek var. Hepsini tek seferde çıkarttım. 2 tane modeli yaptım. Tekrar devam ediyorum. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi sırası gelen, bakın en son bu noktaya batmışım. Bir yanındaki boşluğu atladım ve ikinci boşluğun içine, bu noktaya 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Şimdi arada
boşluk bıraktığımız sık iğnenin içine de buraya fıstığı oluşturacağım. Tığım üzerine ipimi doladım ve boşluk bıraktığım boşluğa battım. 1, aynı noktaya battım ve 2 ve tığdaki 5 ilmeğin hepsini çıkarttım. Bakın bu şekilde 3 tane oldu. Yanındaki bir tane atladım ve ikinci boşluğa 1, 2, 3 tane trabzan ve arada bir boşluk bıraktığımız noktaya da fıstığı oluşturacağım. Bakın bu şekilde dördüncü modeli de yapmış oldum. Birer boşluk bırakıp ikinci sık iğnenin içine bu şekilde modelimizi oluşturalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın sıranın sonunda 2 tane burada boşluğum kaldı. Şimdi son modeli de yapacağım. 2, 4, 5, 6 tane model yaptım. 7. modeli de oluşturacağım. Şimdi en son bakın bir tane sık iğne atladım ve en sonki sık iğne boşluğuna tekrar 3 tane buraya trabzan. Şimdi arada atladığımız bir sık iğne boşluğuna da geri dönüp buraya fıstığı oluşturdum ve 7 tane burada model yapmış oldum. Şimdi sırada birleştirmesini yapacağım. Biz sıranın başında 2 tane zincir çekmiştik. Şimdi ikinci zincirin içine battım, ilmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Bakın yeni sırada biz burada 7 tane model yaptım. Şimdi burada 2 sırada sık iğne sırasını yapacağım. Şimdi bir sıra burada hiç artırma yapmadan sık iğne yapacağım. Bir tane zincir çektim. Şimdi zincirin dibindeki boşluğa bu noktaya batıp birinci sık iğnemi yaptım. Bir yanındaki boşluğa battım. 2, hep trabzanların tepesindeki boşluğa birer tane sık iğne yapacağım. Bir yanındaki boşluk. Bakın şimdi bir tane daha burada boşluk var. Bu şekilde birer tane boşluklara sık iğne yaparak ilerleyelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi en son bakın buradaki bizim kaydırma boşluğuna batmadım. Şimdi buradaki yaptığım sık iğnelerin sayısını vermek istiyorum. Bakın bir zincir çekip ilk yaptığım sık iğne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 tane burada sık iğnem olmuş oldu. Dediğim gibi burası bizim kaydırma boşluğu. Buraya batmadım. 28 tane. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. İkinci sıra yaparken burada arttırma yapacağız. Zaten kendini belli ediyor. Biraz sık iğneler bakın yaptığımız için biraz kasma var. İkinci sırada arttırma yapacağız. Şimdi ilk yaptığım benim burada birinci sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırmayla sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sıra için bir tane zincir çektim. Zincirin dibindeki ilk boşluğa birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi bu sırada bir çift bir tek bir çift bir tek yapacağım. İlk çiftle başlayacağım için birincisini yaptım. Yine aynı boşluğa ikinci sık iğnemi yaptım. İlk çiftimi oluşturdum. Bir çift bir yanındakine tek, bir yanındaki boşluğa çift, bir yanındaki boşluğa tek, bir sonraki boşluğa çift. Bu şekilde bir tek bir çift bir tek bir çift şekilde sıranın sonuna kadar gelirim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son bakın burada biz bir çift bir tek bir çift bir tek yaptık. En son bir çift son boşluğa tek yaptım. Burada saydığım zaman sık iğne sayısı 42 tane var. Yaptığım tabanda da göstermek istiyorum. Bakın modelin ikinci sırasını yapıyoruz. Burada modelin tam oturması için 43 tane sık iğne olması gerekiyor. O yüzden bir tane eksik olan sık iğnemi de bakın buradaki bizim son ilmek kaydırma boşluğuna buraya batıp 43. Sık iğnemi yapmış oldum.
Şimdi birleştirmesini yapacağım. İlk yaptığım benim birinci sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaptım. Şimdi model kurulumuna başlayacağız. 1 ve 2. 2 zincir çektim. Hemen zincirin yanındaki boşluğa geçtim ve buraya bir trabzan, bir yanındaki boşluk, 2 tane trabzan. Zincirde bir tane trabzan sayacağız. Yani 3 tane olmuş oldu. Şimdi fıstığı oluşturacağım. Sıranın başında ilk yaparken fıstığımızı bakın zincirin dibindeki ilmek kaydırma boşluğu, bu noktaya batmayacağım. Sağındaki yani sıranın sonundaki son yaptığımız sık iğne boşluğu oluyor. Buraya fıstığı oluşturacağım. 3 trabzan, tığın üzerine ipimi doladım. İlmek kaydırma boşluğunun yanındaki son sık iğnenin içine battım. 1 ve 2. Hepsini bir çıkarttım. Birinci modeli yapmış oldum. Şimdi burada hiç arada boşluk bırakmayacağım. Bakın en son buradaki boşluğa 3. trabzanı yapmıştık. Şimdi sırası gelen boşluğa batacağım. 1, bir yanındaki boşluk, 2, bir yanındaki boşluk ve 3. Yan yana 3 tane trabzan yaptım. Şimdi fıstığı bakın şuradaki boşluğa yapacağım. Biz burada 3 tane trabzan yapmıştık. Bu son yaptığım trabzanın dibindeki boşluğa buraya fıstık yapacağım. Yani ilk yaptığım trabzanın sağındaki boşluk oluyor. Buradaki trabzanın yani son yaptığım trabzanın dibindeki boşluğa fıstığı oluşturacağım. 1 ve 2. İkinci modeli yaptım. Şimdi hiç boşluk bırakmadan bakın en son buradaki boşluğu kullandık. 3. trabzanı yaptık. Burada aynı zamanda son yaptığım trabzanın dibine buraya fıstığı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bir yanındaki yani sırası gelen boşluğa battım. 1, bir yanındaki boşluk, 2, bir sonraki boşluk ve 3. Şimdi fıstığı yapacak olduğum yer biraz önce gösterdiğim yer. Bakın son buradaki biz 3 trabzan yapmıştık. İkinci modeli yaparken buradaki 3. son yaptığım trabzanın dibindeki boşluğu kullanıyorum. Yani buradaki ilk yaptığım trabzanın sağındaki boşluk oluyor. Şimdi devam ediyorum. Buradaki boşluğa battım. 1, 2, hepsini bir çıkarttım. Bakın bu şekilde 3 tane model yaptım. Bu şekilde devam edelim. Sırası gelen boşluğa 1, 2 yan yana 3 tane trabzan ve daha sonra fıstığı da yapacağımız yer bakın buradaki 3. yaptığım trabzanın dibindeki boşluğa da dönüp fıstığı oluşturacağım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın son bir tane burada modelim kaldı. Aynı zamanda sıranın sonunda 3 tane burada sık iğne boşluğum var. Son modeli buraya yapacağım. Sırası gelen boşluğa battım. 1, bir yanındaki boşluk, 2 ve son boşluk ve 3. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi buradaki 3. yaptığım trabzanın dibindeki boşluğa dönüp 1 ve 2 hepsini bir çıkarttım. Bu şekilde son modeli de yaptım. Burada model sayısına vermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane bu sırada model yaptık. İlk sırada 7 taneydi. İkinci sırada 4 tane olmuş oldu. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. Şimdi biz burada 2 tane zincirle başlamıştık. 1 ve 2. İkinci zincirin içine battım ve ilmek kaydırma yaptım ve bu sıramı tamamlamış oldum. Tekrar burada 2 sıra sık iğne yapacağız. İlk önce bir tane zincir çektim. Zincirin dibindeki ilk boşluğa birinci sık iğnemi yaptım. Bir yanındaki boşluk 2, bir sonraki boşluk 3. Bu şekilde her bir boşluğun içine birer defa
sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu sırada arttırma yapmayacağım. İlk sırada arttırma yapmıyoruz. Sık iğnenin ikinci sırasında arttırma yapıyoruz. Bu şekilde birer tane sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son, bakın, ilk başladığımız bir zincir çektiğim yerin dibindeki son boşluğa buraya battım ve toplamda burada sık iğne sayısı 57 tane sık iğne olmuş oldu. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. İlk yaptığım benim buradaki bir zincir çekip ilk yaptığım sık iğnenin içine battım ve ilmek kaydırma yaptım. Şimdi ilk sırayı burada tamamlamış olduk. Sık iğne sayımız 57 tane. Şimdi bir üst sırada ikinci sık iğne sırasını yapacağız. Burada arttırma yapacağım. Bir zincir çektim. Zincirin dibindeki boşluğa birinci sık iğne, tekrar aynı boşluğa battım ve ikinci sık iğnemi yaptım. İlk çiftle başladım. Bu sırada bir çift, iki tek, bir çift, iki tek şekilde ilerleyeceğiz. Bir yanındaki boşluğa birinci tek, bir yanındaki boşluk 2. Tekrar bir çift, iki tek, yine aynı şekilde bir çift ve iki tane tek yapacağım. 1 ve 2. Bir sonraki boşluğa çift, bir yanındaki boşluğa 1, bir sonraki boşluk ve 2. Bu şekilde bir çift, iki tek, bir çift, iki tane tek şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bir çift. Şimdi en son bakın iki tane boşluk kaldı. Bunlara da birer tane batacağım. Bir çift, birinci tek, bir sonraki, yani en son boşluk ve ikinci tekle bitirdim. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. Aynı zamanda burada yaptığım benim sık iğne sayısını vermek istiyorum. 76 tane sık iğnem olmuş oldu. En son bakın burada bu defa zincirin dibindeki, yani ilk sık iğnenin dibindeki ilmek kaydırma boşluğuna basmadım. Çiftten sonra yan yana iki tane tek yaptık ve 76 tane bu şekilde sık iğnem olmuş oldu. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Şimdi ilk yaptığım benim buradaki sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi tekrar burada üçüncü model sırasını paylaşacağım. Şimdi iki tane zincir ile başlayacağız. 1 ve 2. Hemen yanındaki boşluğa birinci trabzan, bir sonraki boşluk, ikinci trabzan zincirle 3 tane oldu. Şimdi ilk fıstığı bakın, hemen burası bizim ilmek kaydırma boşluğu. Buraya batmıyorum. En son sıranın sonundaki yaptığım sık iğnenin içine buraya fıstığı oluşturacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Hemen sağ taraftaki son sık iğnenin içine buraya fıstığı yaptım. Bakın ilk modeli bu şekilde yapmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Bir yanındaki boşluk, hiç burada arada boşluk atlamayacağım. En son bakın buradaki boşluğu kullandım. Sırası gelen bir yanındaki boşluğa birinci trabzan, bir yanındaki boşluk, ikinci trabzan, bir sonraki boşluğa battım ve üçüncü trabzanı yaptım. Şimdi aynı biz ikinci sıradaki modelde yaptığımızın aynısını bu sırada yapacağız. Şimdi buradaki ilk modeli yaparken üçüncü trabzanın dibindeki boşluğa fıstığı oluşturacağım. Hemen buradaki boşluğa battım. 1 ve 2. İkinci modeli yaptım. Şimdi sırası gelen boşluğa batacağım. Bir yanındaki boşluğa 1, bir sonraki boşluk 2 ve 3. 3 tane yan yana trabzan yaptım. İkinci modeli yaparken yaptığımız buradaki üçüncü trabzanın dibindeki boşluğa 1 ve 2. Hepsini bir tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde üçüncü modeli yaptım. Aynı dediğim gibi ikinci sıradaki yaptığımız aynı işlemi bu sırada da uygulayacağız. Ve sıranın sonuna kadar gelelim. Burada sayısını vermek istiyorum. Bu sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Tam bu sırada 25 tane model oldu. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Biz sıranın başında 2 tane zincirle başlamıştık. 1 ve 2. İkinci zincirin içine battım ve ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bir sıra diğer sıralarda yaptığımız gibi hiçbir arttırma yapmadan birer sıra sık iğne yapacağız. Bir zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa ilk burada sık iğnemi yapmış oldum. Bir yanındaki boşluk, bakın hemen yanındaki trabzanın tepesi, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde trabzanların tepelerine birer tane sık iğne yapalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi en son burada boşluğa battım. Bakın hemen ilk yaptığımız sık iğnenin dibindeki boşluğa son buraya sık iğne yaptım ve toplamda bu şekilde 101 tane saydığım zaman 101 tane sık iğnem olmuş oldu. İlk yaptığım sık iğnenin dibindeki boşluğa da battım. 101 tane oldu. Şimdi burada ilk yaptığımız sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Bir sıra daha burada sık iğne gideceğiz ve burada arttırma sırasını yapacağım. Bir tane zincir çektim. Zincirin dibindeki boşluğa ilk buraya çiftimi oluşturacağım. İlk çiftimi yaptım. Bir çift, yanından itibaren bir sonraki boşluk 2 ve bir sonraki boşluk 3. Bir çift, 3 tek. Tekrar devam ediyorum. Bir çift ve yanındaki boşluktan itibaren bir sonraki 2 ve bir sonraki boşluk 3. Tekrar bir sonraki boşluğa bir çift ve 3 tane yan yana tek oluşturacağım. 1, 2 ve 3. Bir çift, 3 tek, bir çift, 3 tek şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Burada sıranın sonunda bakın ilk yaptığım buradaki sık iğnem burada. Onun yanından itibaren bakın buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Tam burada 20 tane burada sık iğne bıraktım. Bunu buradaki bırakmamdaki sebep buraya kadar bir çift 3 tek yaptım. En son bir çift 3 tekten sonra çift yaptım. Çift yaptıktan sonra burada 20 tane sıranın sonunda sık iğnem var. Çünkü bir sonraki sırada model kuracağım için burada ilmek sayım sıranın sonuna kadar geldiğim zaman 3 tane ilmek eksik oluyor. O yüzden burada şu işaretleri taktığım nokta benim. Buradan itibaren saydığım zaman 100 tane burada sık iğne var. 100. sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Ve burada benim ilmek sayım toplamda 128 tane ilmeğim olacak. Bir çift 2 tek, bir çift 2 tek şeklinde ilerleyeceğim ve 128 ilmeği tamamlamış olacağım. Burada isterseniz aynı sıranıza devam edip bir çift 3 tek, bir çift 3 tek yaptığınız zaman sıra sonunda 125 tane ilmeğiniz olacak. Bu 125 tane ilmek model kurulumu için yeterli bir sayı. Biz bu sıradan sonra bir üst sırada model kurulumunu yapacağız. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Ben katiple burada ördüm. Burada katibimiz koyu olduğu için pamuk makrome ipiyle devam ediyorum. Daha sonra katiple tekrar buradan devam edeceğiz. Şuradaki sırayı yapmak için model 4 ve katlar üzerinde oluşmakta. Bu modeli tam oturtmak için bu şekilde yapacağız. Eğer burada bir çift 3 tek, bir çift 3 tek diye sıra sonuna kadar geldiğiniz zaman 125 tane ilmek oluyor. Modelimiz de 4 ve katlar üzerinde oluştuğu için bir tane ilmek fazla, o da önemli değil. Model yaparken bir tane sık iğne boşluğunu atlayıp o şekilde devam edebilirsiniz. 125 ilmekle 31 tane model yapılıyor. Ben burada 128 tane sık iğne yapacağım. 128 tane sık iğne de 32 tane model oluşacak. Daha küçük çanta yapmak isterseniz burada
bir çift 4 tek bir çift 4 tek yapıp o şekilde sıra sonuna geldiğiniz zaman 120 tane ilmek oluyor. 120 tane ilmekle de 30 tane model kuruluyor. Onu da söylemek istedim. Yani küçük yapmak isteyenler için de 30 tane model kuruluyor. Ben şimdi 32 tane model kurmak istiyorum. Biraz daha büyük istediğim için. O yüzden 32 tane model kuracağım. 32 tane model içinse burada sıranın sonunda sık iğne sayım 20 tane kaldı. 20 tane kalıncaya kadar bir çift 3 tek bir çift 3 tek yaptım. Şimdi buradan devam edelim. Bakın işaretleyici taktığım yer benim burada 100. Sık iğnem. En son buraya çift battım. Çiftten sonra bakın yanından itibaren birinci tek, bir sonraki boşluk, ikinci tek ve bir sonraki boşluk çift battım. 2 tek bir çift, tekrar devam ediyorum. 1 2 ve yanındaki boşluğa çift, tekrar bir sonraki boşluk 2 ve bir sonraki boşluk ve çift. Bu şekilde sıranın sonuna kadar 2 tek bir çift 2 tek bir çift de yapalım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son burada 2 tek bir çift yaptım. Çiftten sonra bakın ilk yaptığım sıranın başındaki ilk çiftle başlamıştık. Birinci sık iğnem burada ve sıranın sonunda bir iki tane boşluk var ve buraya 2 tane tekle bitireceğim. Çiftten sonra 2 tane tek yapıp sıramızı tamamlamış olacağız. 1 ve 2 tane tek yaptım ve buradaki sıranın ikinci sırasında tamamlamış oldum. Arttırmamızı bitirdik. Tabanımızı tamamladık. Burada tabanın çapı 20 santimdi. Ve şimdi model kurulumuna başlayacağız. Çantanın duvar kısmını örmeye başlayacağız. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. Duvar kısmına geçeceğim için, yani çantanın dış kısmında görünmemesi için, bakın şurada bizim sıra başlarındaki modeli yaparken 2 zincir çektiğimiz noktalar var. Bunları başlangıçları değiştireceğim. Teknik uygulayacağız. İsterseniz aynı buradaki yaptıklarımız gibi devam edebilirsiniz. Ben burada hiç iz olmaması için şimdi başlama tekniğini değiştireceğim. Şimdi bizim ilk yaptığımız sık iğne burada. Şimdi birleştirmesini yapıp aynı zamanda da model yapmaya başlayacağım. Bakın ben burada kağıt iple ördüm. Koyu renk olduğu için biraz daha pamuk makrome ipiyle devam edeceğim. Daha sonra da tekrar kağıt iple burada devam edeceğiz. Şimdi bakın ben burada hazırladım burayı. Buradaki model yerini paylaşacağım. Şimdi burada birleştirme yapmak için biz diğer sıralarda 2 zincir çekip yan yana 2 tane trabzan yaptıktan sonra zincirli 3 tane trabzan oluyordu. Daha sonra sağ taraftaki boşluğa batıp fıstığı oluşturuyorduk. Sıra başlarında bu şekilde yapıyorduk. Şimdi çantanın duvar kısmını öreceğimiz için buradaki 2 zincirlik iz belli olmaması için burada başlangıç tekniğimizi değiştireceğiz. Zincir yerine direkt trabzanla başlayacağım. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. İsterseniz bu şekilde de devam edebilirsiniz. Aynı buradaki yaptığımız gibi modeli başlarken ilk sırada başlangıcımızı aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ilk yaptığım benim buradaki sık iğnenin içine batacağım. Bakın hafif ilmeğimi uzattım ve ilk yaptığım benim sık iğnenin içine şu şekilde tığımı battım. Şimdi bu ilmeği tabanın arka tarafına doğru alacağım. Bakın bu şekilde tutup arkaya doğru ilmeği çıkarttım. Bu ilmeği arka tarafa aldık. Şimdi bu ilmeği bırakıyorum. Aynı tekrar bakın ilk sık iğnenin içine aynı ilmeğe batıyorum. Birinci sık iğnenin içine tekrar battım. Şimdi yumaktan gelen ipi tekrar buradan bir ilmek aldım ve bu ilmeği de bir tanesinde tabanın ön yüzünden bir ilmek çıkarttım. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi bu ilmeği de bırakıyorum. Bakın ilmeğin bir tanesini tabanın arka kısmına aldık. Bir tanesini de tabanın ön yüzüne aldık. 2 tane burada ilmek oldu. Şimdi ben direkt burada trabzanla yapmaya başlayacağım. Şimdi arkadaki ilk çıkarttığımız ilmeği şu şekilde, bakın tığıma bu şekilde battım.
Şimdi öndeki ilmeğinde düz bir şekilde tuttum. Tam ortasındaki boşluktan, bakın şu aradaki boşluktan tığımı battım. Bakın tığımda 2 tane ilmek olmuş oldu. Şimdi ikisini bir arasından ilmeği çıkarttım ve üzerine bir tane zincir çektim. Bakın burada trabzan yapmış olduk. Zincir yerine trabzanla başladık. Bu tekniği uyguladık. Bir zincir çektim. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi yanındaki boşluğa ikinci trabzan ve bir yanındaki boşluk ve üçüncü trabzanı yapmış oldum. Şimdi burada fıstık modelini oluşturacağım. Fıstığı yapmak için hemen bakın sıranın sonundaki bizim son yaptığımız sık iğne boşluğunun içine, yani trabzanın sağındaki boşluğa buraya fıstığı oluşturacağım. Hemen sağdaki boşluğa battım. 1, aynı boşluk ve 2. Tığdaki tüm ilmeğin hepsini çıkarttım. Bakın ilk modeli oluşturmuş oldum. Tekrar devam ediyorum. Şimdi bu sırada bir tane ara boşluğu bırakacağız ve ikincisi itibaren devam edeceğim. Diğer sıralarda boşluk bırakmamıştık. Şimdi bu sırada sırası gelen bir tane boşluk atladım ve ikinci sık iğnenin içine birinci trabzan, bir yanındaki boşluk, ikinci trabzan ve bir sonraki boşluk üçüncü trabzanı yaptım. Şimdi arada bir tane boşluk atlamıştık. Şimdi buradaki boşluğa geri dönüp 1 ve 2 fıstık yaptım. Şimdi ikinci modeli oluşturdum. Şimdi üçüncü modeli yapacağım. Sırası gelen bir tane boşluk atladım ve ikinci boşluğa bir yanındaki boşluk, 2, bir sonraki boşluk ve 3 tane trabzan. Şimdi arada atladığımız bir tane olan sık iğne boşluğuna geri dönüp modeli yaptım. Bu şekilde devam ederiz. Tekrar bir boşluk, ikincisine itibaren yan yana 3 trabzan, arada atladığımız boşluğa da fıstığı oluşturacağız. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Şimdi burada sıramızı birleştirmesini yapacağız. Birleştirme yaparken bizim burada trabzandan sonra üzerine bir tane zincir çekmiştik. Zincirin içine bu şekilde battım. Şimdi buradaki çıkarttığımız ilmeği, bu ilmeği arka tarafa doğru alacağım. Bakın tığımı bu şekilde batıp bir zincirlik boşluğun içinden bu ilmeği arka tarafa doğru çıkarttım. Şimdi biz burada 2 sıra buradaki gibi sık iğne yapacağız. Şimdi aynı, bakın ilmeği arka tarafa aldım. Şimdi bir zincirlik boşluğa, aynı boşluğa tekrar buradan tığımı battım. Aynı boşluğu kullanacağız. Tekrar buradan tığımı battım. Şimdi yumaktan gelen ipi tığın üzerine alıp şimdi bir ilmekte buradaki noktadan çıkarttım ve bir ilmekte buradaki tabanın ön yüzünden, örgümüzün ön yüzünden çıkartmış oldum. Bakın bir tane arkada ve bir tane de önde ilmek var. Şimdi öndeki çıkarttığım ilmek ve arkadaki çıkarttığım ilmeğin arasından bu şekilde battım. Şimdi bu ipi, yumaktan gelen ipi aldım, ikisinin arasından çıkarttım. Bakın buradaki sık iğne başlangıcımızın ilk bir tanesini yapmış olduk. Burada ilmek kaydırma yapmadan direkt bu şekilde sık iğne yapmış olduk. Dediğim gibi eğer böyle yapmak istemezseniz ilmek kaydırma yapıp daha sonra üzerine bir zincir çekip zincirin dibindeki boşluğa bir tane sık iğne yapıp her boşluğa ondan sonra birer tane sık iğne yapabilirsiniz. Diğer taraflarda yaptığımız aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Şimdi bir yanındaki, bakın trabzanın tepesindeki boşluk, tekrar buraya bir sık iğne. Bir yanındaki boşluk. Bu şekilde her bir trabzan tepesindeki boşluklara batıp birer tane batacağız ve sık iğnemizi oluşturacağız. Artık bundan sonra sık iğneleri yaparken hiçbir arttırma yapmayacağız. Arttırma işini tamamladık. Bundan sonra çantamızı dümdüz yukarı doğru çıkartacağız. Hiç arttırma yapmadan devam edeceğiz.
Devam edelim. Birer tane sık iğnelerimizi yapalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne yaptığım zaman 128 tane burada sık iğnem oldu. Biz modeli 128 tane ilmekle kurduk ve 32 tane burada modelimiz var. Aynı şekilde hiç artırma yapmadığımız için bir sıra sık iğne gittik. Yine 128 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Şimdi ilk yaptığım sık iğne ile iz olmadan birleştireceğim. Bakın hafif ilmeğimi uzattım. Şimdi biz burada ilk ilmek çıkartmıştık. Daha sonra bir tane yanındaki boşluğa sık iğne yapmıştık. Şimdi tepedeki boşluk. Bakın bizim ilk yaptığımız ilmeği şu şekilde içine batmayacağım. İlk tepe olan boşluğa batmış olacağız. Hemen ikinci sık iğnemizi yaptığımız yerin üzerindeki boşluğa batacağım. Buraya battım. Şimdi bu çıkarttığım ilmeği arka kısma bu ilmeği aldım. Şimdi ikinci sıra sık iğne yapmak için bu ilmeği burada bırakıyorum. Aynı tekrar battığım yere tekrar battım. Şimdi yumaktan gelen ipi buradan bir ilmek çıkarttım. Bakın hem arkada bir tane ilmek oldu, bir de önde ilmek oldu. Şimdi önde çıkarttığım ilmeğin arasından ve arkadaki çıkarttığım ilmeğin arasından bu şekilde tığımı battım ve buradan bir ilmek alıp ikisinin arasından çıkarttım. Bakın ilk başlangıcımızı bu şekilde yaptık. Hiç iz yok. Şimdi bir yanındaki boşluğun içine sık iğne boşluğun içine battım. Tekrar buraya bir sık iğne. Yanından itibaren birer tane tekrar sık iğne boşluklarına batıp ilerleyeceğiz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Biz burada ilk yaptığım bakın ilmekle başladım. Şimdi biz buradaki tepeleri sayıyorum. Bakın ilk yaptığım ilmeği saymıyorum. Ve onun yanındaki bakın ikinci yaptığım buradaki ilmeğin üzerindeki ilk tepeden itibaren saymaya başladığım zaman buradan itibaren saymaya başladığım zaman sıranın sonuna kadar 127 tane sık iğnem oldu. Benim 128 tane olması gerekiyor. Ve en son bakın bir tane daha burada boşluk var. Bir tanesini de buraya yapacağım. Tam sıranın sonundaki boşluğa bakın birleştirme yaptığım boşluğa battım ve 128. Sık iğnemi bu noktaya yapmış oldum. Tam dibindeki boşluğa battım. Şimdi birleştirmesini yapacağım ve tekrar model kuracağız. Şimdi ilmeği çıkarttım, hafif uzattım. Bizim sıranın başındaki ilk yaptığımız, oluşturduğumuz ilmek. Buna dokunmuyorum. Hemen yanındaki bakın sık iğnenin üzerindeki tepedeki boşluğa battım. Şimdi bu ilmeği arka kısma alacağım. Bakın tığımı içine aldım ve dış kısma doğru ilmeği çıkarttım. Şimdi biz burada trabzan yapacağız. Şimdi tekrar bakın aynı ilmeğe tekrar battım. Şimdi yumaktan gelen ipten buradan bir ilmek alacağım. Bir tane burada ilmek aldım. Bakın ilmeğin bir tanesini arka kısımdan çıkardık. Bir tanesini aynı boşluğu kullandım. Bir tanesini önden çıkartmış olduk. Trabzan yapmak için ilk önce arkadaki çıkarttığım ilmeği bu şekilde tığımı battım. Öndeki çıkarttığım ilmeği bakın şu şekilde tutup tam arasındaki yerden boşluktan tığımı battım. Bakın tığda 2 tane ilmek olmuş oldu ve ikisini bir ördüm. Ve üzerine de bir tane zincir çektim ve ilk trabzanı oluşturmuş oldum. Tekrar bir yanındaki boşluk, bir sonraki sık iğne boşluğuna battım, ikinci trabzan, bir yanındaki boşluk ve üçüncü trabzan. Bakın 3 tane burada trabzan olmuş oldu. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi sıranın sonundaki son yaptığım sık iğne boşluğuna batıp
buraya fıstığımızı oluşturacağız. Sağdaki sık iğne boşluğuna battım ve tekrar aynı boşluğa tekrar battım. İlk modelimi bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi devam ediyorum. Bir yanındaki sırası gelen boşluğu atladım ve ikinci sık iğnenin içine bir sonraki boşluk, 2, bir yanındaki boşluk ve 3. Şimdi arada atladığımız bir tane olan sık iğne boşluğuna dönüp tekrar buraya fıstığı oluşturdum. Bakın ikinci modeli yaptım. Şimdi üçüncü modeli yapalım. Sırası gelen bir tane boşluk atladım ve ikinci boşluktan itibaren yan yana 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi arada bıraktığımız boşluğa geri dönüp 1 ve 2 buraya fıstığı oluşturdum. Bu şekilde modelimizi oluşturalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Artık bundan sonra kağıt iple devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Sıranın sonu 4 tane burada sık iğne boşluğu kalmıştı. Son modeli 32. modeli de buraya yaptım. Şimdi birleştirmesini yapacağız. Daha sonra 2 sıra burada yaptığımız gibi sık iğne sırasını yapacağız. Şimdi birleştirme yapmak için biz sıranın başında bir trabzan üzerine bir zincir çekmiştik. Şimdi bir zincirlik boşluğa batacağım. Buradan tığımı battım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Buradaki çıkarttığım ilmeği çantanın iç kısmına aldım. Şimdi bir sık iğne yapacağımız için yine aynı boşluktan yumaktan gelen buradan bir ilmek çıkarttım. Şimdi bunun ikisinin arasından tığımı battım ve ilk ilmeği bu şekilde oluşturdum. Şimdi bir yanındaki trabzanın tepesine tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Birer tane boşluklara sık iğne yaparak ilerleyelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Son, bakın ilk ilmeği oluşturduğumuz nokta burası. Son, buradaki aradaki boşluğa da 128. sık iğnemizi bu nokta yapacağız. Burada sayma yaparken ilk oluşturduğum ilmeği saymıyorum. Buna dikkat edelim. Hemen bakın ikinci oluşturduğum ilmeğin tepesindeki boşluk, yani tepe boşluklarını sayıyoruz ve sıranın sonuna kadar geleceğiz ve en sonda şuradaki iki model arasındaki ara boşluğa son 128. sık iğnemi de bu noktaya yapacağım. Hep ilmek sayılarınızın aynı olmasına dikkat edelim. Sayarken de dediğim gibi buradan tepeden itibaren, yani tepe boşluklarına itibaren sayacağız. İlk oluşturduğumuz ilmeği saymayacağız. Hep sık iğne sayımız 128 tane olacak. Ben 128 tane ile başladığım için hep sayım bu şekilde olacak. Ve buradaki model sayımda 32 tane model oluşturduğum için her sırada bundan sonra bu şekilde ilerleyecek. Şimdi sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son, bakın iki model arasındaki boşluğa son buraya 128. Sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Burada söylediğim gibi ilk oluşturduğumuz ilmeği saymıyoruz. Yanındaki ilmekten itibaren bakın tepe boşlukları sayıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelince 128 tane oluyor. Yani ilk başlangıç ilmeği burada saymayacağız. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Şimdi buradaki oluşan ilk tepe boşluğuna attım. Şimdi buradan çıkarttığım ilmeği arka tarafa, bu ilmeği aldım. Tekrar bir sıra daha sık iğne yapacağım. Şimdi aynı kullandığımız boşluğa, aynı boşluğa battım. Yumaktan gelen ipi buradan bir ilmek çıkarttım. Şimdi arkadaki oluşturduğum ilmeğin de arasına tığımı battım. Bakın tığda 2 ilmek var. İkisine bir ördüm. İlk bu şekilde ilmeğimizi oluşturduk. Şimdi yanından itibaren saymaya başlıyorum. Bakın bu ilmeği saymayacağım. Bir yanındaki boşluktan itibaren birinci sık iğne, bir sonraki boşluk, ikinci sık iğne, bir sonraki boşluk, üçüncü sık iğne şekilde sıranın sonuna kadar yine birer tane sık iğne yapacağız.
Çantamız hep bu şekilde ilerleyecek. Sıra sonuna geldiğimiz zaman son buradaki boşluğa da 128. sık iğne yaptıktan sonra bakın buradaki ilk oluşturduğumuz ilmekten sonraki ilk tepe boşluğuyla birlikte birleştirme yapacağız. Bu şekilde ikinci sıra sık iğnemizde tamamladıktan sonra tekrar yine buradaki gibi bir sıra model kısmını oluşturacağız. Buradaki trabzanı birleştirme yaparken iz olmadan birleştirmeyi burada 2 tane model olarak anlattım. Burada isterseniz videoyu geri sarıp buradan tekrar bakabilirsiniz. Bu şekilde bir sıra model, bir sıra model, 2 sıra sık iğne, bir sıra model, 2 sıra sık iğne şekilde ilerleyelim. Sık iğnelerimiz 128 tane sık iğne olacak. Modellerimiz de 32 tane olacak. Bu şekilde çantanızı istediğiniz yüksekliğe gelinceye kadar örmeye devam edelim. Çantamızı tamamladık. Şimdi kaç tane model yaptığımı bilgisini paylaşacağım. Tabanda biz 1, 2, 3 tane model yaptık. Duvar kısmını bakın tam buradan başladım. Dördüncü modelden itibaren duvar kısmını örmeye başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tam 10 tane model yaptım ve en son 2 sıra burada sık iğne ile bitirdim. 3 tane de taban kısmında model var. Toplamda buradan itibaren saydığım zaman 13 tane model yaptım. Birebir aynı orijinalindeki gibi aynı sıra sayısı ve büyüklük olarak aynısını yaptım. Orijinalinde de 13 tane model vardı. Şimdi çantanın burada ölçülerini de vermek istiyorum. Taban kısmı burada. Şöyle ölçtüğüm zaman 20 santim. Duvar kısmında şu şekilde. Buradaki bizim ilk modelden itibaren ölçüsünü paylaşacağım. Yükseklik 29 santim. Şimdi bir de çantanın eninin ölçüsünü vermek istiyorum. Tam en geniş yerden ağız kısmından ölçtüğüm zaman 35 santimde eni var. Şimdi burada bir sırada ilmek kaydırma yapacağım. En son burada ikinci sırayı sık iğneyi tamamladım. Şimdi birleştirme yapmadan bakın şu şekilde en son sık iğne yaptıktan sonra buradaki bizim ilk yaptığımız sık iğnenin içine direkt burada battım. İlmek çıkartıp diğer ilmekten kaydırdım. Bakın ilk burada ilmek kaydırma noktasını yaptık. Buraya işaretleyici takacağım. Şimdi bir yanındaki boşluğa geçtim. İlmek çıkartıp bekleyen ilmekten kaydırdım. Tekrar bir sonraki boşluk. Bu şekilde bir sıra çantanın alt kısmına ilmek kaydırma yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Birleştirmesini yapacağım. Ben burada ipimi koparttım. En son sık iğneye kadar burada ilmek kaydırma yaptım. Şimdi buradaki koparttım ilmeği çıkarttım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Buradaki işaretleyici taktığım ilk ilmek kaydırmanın bakın şu şekilde ikisini birlikte aldım. Bakın ilmek kaydırma yerine batıyorum. Arkadaki ilmeğe batmıyorum. Şimdi bu ipi çantanın iç kısmına aldım. Şimdi son yaptığım benim ilmek kaydırmanın da bu defa ikisini birlikte almayacağım. Sadece üstteki duran tek kanadına battım. Tekrar kısa ipi iç kısmı aldım. Birleştirmesini yapmış oldum. Şimdi bu kısa ipimizi aralardan yürüteceğim. Çantanın iç kısmına ipimi aldım. Şimdi bu kısa ipimi aralardan yürütüp fazlasını kopartacağız. Ve bu şekilde çantamızın bu kısmını tamamlamış olduk. Şimdi sırada çantamızın sapını dikeceğiz. Ben bir kenarına diktim. Şimdi diğer tarafı da birlikte dikeceğiz. Diktiğim yeri de göstermek istiyorum. Ben iç taraftan diktim askıyı. İsterseniz dış taraftan da
Yani askıyı dışa getirip buradan da dikebilirsiniz. Dikdörtgen bir şekilde askınızdaki deliklere göre burayı ben sağlam oluncaya kadar diktim. Şimdi aynı işlemi diğer tarafta da uygulayacağım. Sadece burada ilk önce çantamızı bu şekilde koyduktan sonra tam kenar noktalarına güzelce ortalayacağız. Tam kenar kısmına ben iki tarafa işaretleyici taktım. Burada ben çantanın başlangıç ve bitiş yerini kenar kısma getirdim. Belli değil ama yine de kenar kısmından itibaren bu şekilde ortaladım. Şimdi diğer tarafı dikmek için yine ben burada ipiyle geniş uçlu iğne yardımıyla dikeceğim. Şimdi kenar noktasından tam işaretleyici taktığım yerin askıyı tam ortasına getiriyorum. Şimdi bu ipi biraz buradan aralardan yürütüp ondan sonra dikmeye başlayacağım. Askıda benim hem altta bir delikler var, bir de üstte delikler var. İlk önce alt kısmı dikeceğim. Yani dikdörtgen bir şekilde dikme işlemini yapacağım. Şimdi bakın alttaki ilk boşluktan iğnemi çıktım. Bir yanındaki boşluk. Şimdi askının dış kısmına da bakıyorum. Burada çok belli olmayacak şekilde dikişimizi yapacağız. Şimdi tekrar ilk boşluğa tekrar batacağım. Askıyı ben diktim. Şimdi aralardan tekrar ipimi yürütüp burada ipimi kopartabilirim. Bu şekilde askımızı dikmiş olduk. Şimdi sırada çantanın içine astar yapımını paylaşacağım. Burada ben 3 parça kumaşımı kestim, hazırladım. Şimdi bunu nasıl ölçü aldığımı bilgileri paylaşacağım. Bakın tabanı için yuvarlak bir parça ve bu şekilde 25 santim eni ve uzunluk da 40 santim olacak şekilde bunu ikiye katlayıp ben bunu cep yapacağım çantanın iç kısmına. Ve bir tane de bakın duvar kısmı için çantamızın yine uzun dikdörtgen bir parçamız var. Bunun da ölçüsünü vermek istiyorum. Uzunluk 82 santim ve çantanın boyu burası 33 santim olacak şekilde kumaşımı hazırladım. Şimdi bunu ölçü alırken şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada yuvarlak parçamızı yani çantanın taban kısmını ayarlamasını şu şekilde yaptım. Ördüğümüz kumaş çantamızı üzerine koyduğum zaman kenarlarından birer santim dikiş payı bıraktım. O şekilde kumaşımı kestim. Şimdi diğer uzun dikdörtgen parçayı da bak şöyle göstermek istiyorum. Çantanın duvar kısmına gelecek. Onun da ölçüsünü şu şekilde aldım. Çantanın çevresine bu kısmı dış çevresini ölçüsünü alacağım. Dış çevresi 74 santim ve yükseklikte burayı da ölçtükten sonra dikdörtgen parçamızı ona göre ayarlayacağız. Ben burada biraz fazladan pay bıraktım. Uzunluk 74 santim ama bunu çevresine dolanacağımız için ben biraz fazladan pay bıraktım. Daha sonra fazlasını orada çıkartacağım.
Burası uzunluk 82 santim, yükseklik çantanın 33 santim olarak burada kumaşımı hazırladım. Burada zaten çantanın boyundan biraz pay bırakmamız gerekiyor. Daha sonra iç kısma kıvırıp o şekilde dikeceğiz. Yani tam bunu sınırda yapmayalım. Birazcık fazladan burada pay bırakalım. Ben 33 santim olarak kumaşımı boyunu hazırladım. Ve bir de cep için burada eni 25 santim ve boyu da 40 santim olacak şekilde bir cep hazırlayacağım. Bu şekilde 3 parça kumaşımızı hazırladık. Şimdi burada dikme işlemine geçelim. Şimdi taban için ayarladığım yuvarlak parçayı aldım. Desenli kumaş tercih ederseniz desenli güzel tarafı içte kalacak, ters tarafı size bakacak şekilde koymanız gerekiyor. Aynı şekilde uzun dikdörtgen parçanın da güzel tarafı altta kalacak, ters tarafı size bakması gerekiyor. Şimdi benim desenli olmadığı için ters veya düz tarafı fark etmiyor. İlk önce yuvarlak parçayı aldım. Bu uzun dikdörtgen parçayı yuvarlak parçanın dış çevresine burada ben komple top iğne ile tutturacağım. Daha sonra onun dikişini yapacağız. Yani çanta şeklini almış olacak. Şimdi birazcık burada uzun dikdörtgen parçada pay bırakacağım. Çünkü iki ucu birbirine birleştirmek için, dikiş yapmak için kullanacağız. Şimdi buradan hemen biraz pay bıraktıktan sonra ara ara buradan itibaren top iğneyle tutturup yuvarlak parçanın dış çevresine dolanmış olacağız. Şimdi devam ediyorum. Bakın şu şekilde. Tam yuvarlak parçaya göre ayarlama yapıyorum. Buradan bir tane daha iğneyle tutturacağım. Bakın şöyle görünüşü. Devam ediyorum burada. Sadece yuvarlak tabana göre şekil alıyoruz. Dikdörtgen parçayı tam çevresine denk getireceğiz. Daha sonra fazla olan dikdörtgen parçada artabilir. Onu da fazla olan yere çıkartacağız. Bu şekilde devam edeceğim. Yuvarlağın çevresine dikdörtgen parçayı burada top iğne ile tutturalım ve başladığım noktaya kadar gelelim. Burada top iğne ile tutturduğum yeri ben makineyle diktim. Makineniz yoksa elinizle de dikebilirsiniz. Şimdi başladığım noktaya kadar diktim. Şimdi biz burada başlarken biraz pay bırakmıştık. Buradan düz bir şekilde tekrar dikdörtgen iki ucunu buradan top iğnenin olduğu yerden düz bir şekilde dikeceğim. Yani bizim tam bittiği yerin buradaki yerden düz bir şekilde bu kısmı dikelim. Ve fazla olan kısmı da ben burayı makasla keseceğim. Şimdi bu şekilde burayı da dikip geliyorum. Kenar kısmını düz bir şekilde diktim ve fazla olan kısmı da makasla kestim. Bu şekilde astarın bu kısmını bitirdik. Şimdi cep tarafını yapacağım. Cebi yapmak için burada hazırladığımız eni 25 santim ve boyu 40 santim olan dikdörtgen parçayı aldım. Şimdi bunu ikiye katlayacağım. İkiye katladıktan sonra bir kenarını ilk önce dikiş atacağım. Burada dikiş yaparken şöyle göstermek istiyorum. Burada biraz üstten pay bırakacağım. Biraz burada çevirmek için kullanacağız. Buradan itibaren başlayacağım ve bir kenarını dikeceğim. Buradaki ikiye katladığımız kısım da burada. Şimdi ben bu kısımda dikip geliyorum. Cebin bir kenarını diktim. Burada 3 santim kadar boşluk bıraktığım kısımdan şimdi cebin iç tarafını dışa çevireceğim. Şu hazırladığımız cebi ben ütüleyip geliyorum.
Cebin ben ütülemesini yaptım. Ütüledikten sonra astarın ters tarafı içte kaldı. Düz tarafını çevirdik. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Dikişli kısım iç tarafta kalacak. Şimdi cebi düz tarafına burada yerleştirdim. İlk önce dikiş attığımız yer kenar noktasında kalacak ve daha sonra güzelce ortaladıktan sonra tabanın 2 santim kadar burada bir pay bıraktım ve cebi bu şekilde yerleştirdim. Burada dikerken kolay olması için ben toplu iğnelerle tutturdum. Ve cebinde şunu da belirtmek istiyorum. Bakın ağız kısmındaki gelen yere burada dikiş attım. Bu şekilde cebi tam yerleştirdim. Şimdi 3-1 kenarına burada dikeceğim. Ben burada 3-1 kenarına dikip geliyorum. Cebi ben diktim. Ortadan bir dikiş attım. Cebi ikiye bölmüş oldum. Bu şekilde astarımızı hazırladık. Şimdi çantanın içine yerleştirip ağız kısmını dikme işlemini yapacağım. Çantamın ben boyuna göre ayarlamasını yaptım ve geriye doğru burada kumaşımı katladıktan sonra kolay rahat dikebilmek için ütü yaptım ve kenardan dikiş attım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Astarımızı tamamen hazırladık. Şimdi bu astarı çantanın içine yerleştireceğiz. Buradaki güzel görünen cepli olan kısım çantanın içine gelecek. Açtığımız zaman bu kısım görünmüş olacak. Dikişli yer dışta kalacak. Şimdi çantanın içine yerleştirip dikme işlemini yapacağım. Çantanın içine astarı yerleştirdim ve kenarlarına bakın bu şekilde kolay dikmek için yaylı kıskaçlar kullandım. Tam ayarlamasını şu şekilde yaptım. Bizim astarın kenarındaki dikiş yerini tam kenar noktasına getirdim. Yani askının olduğu yere getirdim. Bu şekilde içine astarı yerleştirdim. Şimdi bunu dikmek için iğne ile dikiş ipini kenardan dikme işlemini yapacağım. Tam astarı da buradaki bizim sık iğnelerin alt kısmından itibaren başlangıcımı yaptım. Şimdi ilk önce buradan iğnemi çıktım. Küçük adımlarla tam dikiş yerinden bu şekilde dikeceğim. Çantanın dış kısmında ipimiz çok belli olmadan küçük adımlarla ilerleyeceğim. Bakın astarın da tam dikiş yerine denk getireceğim. Bu şekilde küçük adımlarla çantanın ağız kısmına burada astarımızı dikip gelelim. Çantamızı tamamladık. Çantanın içini göstermek istiyorum. Ve ben orta kapanma yerine mıknatıslı çıt çıt diktim. Çantamızın içi bu şekilde. Şimdi çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım. Ve ne kadar kağıt kullandığımın bilgisini vereceğim. Çantamızın eni 35 santim ve yükseklik 29 santimde yükseklik var. Toplamda ben 350 gram kağıt kullandım.
Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.